Volvo S60 ile birlikte Bodrum'dayız. S60 yenilendi ama daha önemlisi Volvo'nun tamamen kendi üretimi olan D4 motor S60'a entegre edildi. Bakalım bu 2 litrelik yeni motor S60'ta nasıl performans sergiliyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Volvo S60'ın direksiyonu başındayım. Her zaman olduğu gibi kısaca aracın dış tasarımından bahsetmek istiyorum. S60 yakın bir dönemde makyaj geçirdi. Bu makyajla birlikte önünde ufak tefek oynamalar yapıldı ve S60 daha genç bir yüze kavuşmuş oldu. Ama buna rağmen otomobilin arkasında herhangi bir farklılık söz konusu değil. S60'ın içinde de çok fazla yenilik yok ama bir tane önemli detay var. O da daha önce V40 ve XC60 testlerinde de söylediğim gibi artık tüm Volvo modellerinde bu dijital gösterge kullanılıyor. S60'ta da aynı şekilde. Bunu isterseniz Eco, elegans ve performans olarak 3 farklı temada seçebiliyorsunuz. Ama bence en sportif, en güzel olan performans. Yine de klasik sevenler için de Eco ve Elegance da analog tarzdaki dijital göstergeyle farklılık yaratabiliyor. S60'ın içi adeta ben bir Volvo'yum diye bağırıyor. Buradaki orta konsol Volvo'nun kendi imzası niteliğindeki havada asılıymış gibi duran bir efekte sahip. Buradaki kumandalara erişmek ve kullanmak gerçekten çok basit. S60'ın koltukları çok rahat. Aslında sert bir dolguları var ama ona rağmen sizi çok iyi bir şekilde içinde tutuyor. Çok konforlu hissediyorsunuz. Yani bu koltuklarla uzun yol yapsanız bile emin olun çok fazla yorulduğunuzu hissetmezsiniz. Kabinde kullanılan malzemeler sert ama buradan bu malzemelerin kalitesi olduğu anlamı çıkmasın. Çünkü genel anlamda baktığınız zaman buradaki hava Alman premium rakiplerin kesinlikle gerisinde kalmıyor. S60 çok geniş bir otomobil değil. Yani arka sırada yetişkinler oturabiliyor ama çok rahat bir şekilde değil. Bu sınıftaki rakipleri düşündüğünüz zaman S60'ın sunduğu diz ve baş mesafesi biraz daha kısıtlı. Bagajı da sadece 380 litrelik yükleme hacmi sunabiliyor. Bu da orta sınıftaki bir otomobil için açıkçası yeterli denemez. Ama siz çok geniş bir aile değilseniz, çok uzun seyahatlere kalabalık bir şekilde gitmeyi planlamıyorsanız günlük kullanımda beklentilerinizi rahatlıkla karşılayacak bir değere sahip. Gelelim S60'ın merakla beklenen yeniliğine. Evet, S60'da daha önce XC60 testinde de size anlattığım gibi yeni D4 motor kullanılıyor. Bu motor eskiden 5 silindirliydi. Fakat artık 4 silindirli ve daha güçlü. Şu anda 181 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor bu motor ve 8 kademeli yeni otomatik şanzımana sahip. Motor genel anlamda canlı bir yapıya sahip. Yani 400 Nm'lik tork sayesinde ayağınızın altında her zaman istediğiniz çekişi bulabiliyorsunuz. Ayrıca bu yeni 8 kademeli otomatik şanzıman direksiyonun arkasından manuel olarak da kumanda edilebiliyor. Böylece daha sportif bir kullanım şansına sahip oluyorsunuz S60'la. Eğer uzun yolda otomobil kullanmayı seviyorsanız ve aynı zamanda hızlı araç kullanıyorsanız bu otomobilin motoru gerçekten sizi tatmin edecek kadar güzel çekiş sunuyor. Yüksek hızlara çıkmak konusunda da kesinlikle nazlı davranmıyor. Yani yeter ki siz gaza basın. Şu an olduğu gibi ben gaza yükleniyorum. 175 ile gidiyoruz şu anda. 6. vitesteyiz. 190 yani 200'e çok rahat bir şekilde hiç fark etmeden çıkabiliyorsunuz. Yakıt tüketimi nasıl derseniz şöyle bir cevap vereyim. Tutumluluk potansiyeli var bu motorun ama tamamen sizin kullanımınızla doğru orantılı. Yani eğer ekonomi yapmak isterseniz bu araçla düşük tüketimle gezebilirsiniz. Ama normal kullanımda ben size bu güzergahta yaptığım şeyi söyleyeyim. Ben bu aracı Bodrum çevresindeki rotada 100 kilometredir kullanıyorum ve yol bilgisayarında 6,2 litrelik tüketim ortalaması gösteriliyor. Bence hiç fena bir değer değil. S60'ın sürüş konforu yüksek. Ben bunu açıkçası çok beğeniyorum. Yani bu araçla normal bir uzun yola gidiyorsanız, şehir içinde kullanıyorsanız gerçekten çok memnun olursunuz. Ama çok bozuk zeminlere girerseniz, engebeli zeminlerden, kasislerden geçtiğiniz zaman arka aks biraz sesli çalışıyor. Bu biraz rahatsızlık veriyor. Sürüşümüzü tamamladık. Yeni D4 motor bence S60'a çok yakışmış. Eğer güçlü ve performanslı bir orta sınıf premium sedan arıyorsanız bu araçla memnun olacaksınız demektir. Ama yine de 2 litrelik dizel motordan dolayı fiyatının biraz yüksek olduğunu söylemem lazım. Yani bu kadar yüksek performansa ihtiyaç duymuyorsanız D2 motorla da benzer keyfi alacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Görüşmek üzere.